Gaye bir hafta boyunca her gün düzenli olarak 25 dakika egzersiz yapmayı hedeflemektedir. Günde 25 dakika. Dakikayı şu şekilde gösteriyorduk. Gaye bir hafta boyunca yaptığı egzersizlerin günlük yapacağı egzersiz süresinden kaç dakika eksik ya da fazla olduğunu aşağıdaki çizelgeye yazmıştır. Pazartesi 7 dakika eksik egzersizi yapmıştır. Salı günü 6 dakika eksik. Çarşamba günü 8 dakika fazla egzersiz yapmış. Bu şekilde gidiyor. Bizden esas istediği neymiş? Buna göre Gaye'nin bir hafta boyunca toplam kaç dakika egzersiz yaptığını işlemlerinizi göstererek bulunuz. Bir hafta boyunca, bir hafta 7 gündür, bir günde 25 dakika egzersiz yapıyorsa 7 günde kaç dakika egzersiz yapar? 7 çarpı 25 dakika egzersiz yapar. 5 çarpı 7 35, elde var 3, 2 çarpı 7 14, 3 daha 17. 175 dakika toplam egzersiz yapar diyecektik, ancak bazı günler eksik dakikalar yapmıştı, bazı günler fazladan yapmıştı. Bu resmen hayallerim gerçekte olan ayrımına döndü. Çünkü düzenli olarak değil, düzensiz olarak egzersiz yapmış. O zaman düzensiz yaptıklarının toplam miktarını bulalım. Eksi 7, eksi 6 daha kaç eder? Eksi 13. Eksi 8, 4 daha kaç eder? Artı 12. Eksi 10. Artı 12, eksi 6 kaç eder? 6 eder. Artı 6. Eksi 13 artı 12 eksi 1 eder. Eksi 1, eksi 10 daha eksi 11 eder. Artı 6. Eksi 5 gelir. Peki hayallerinden 5 dakika eksik şekilde haftayı bitirmiştir. 175 eksi 5. Bir hafta boyunca toplamda 170 dakika egzersiz yapmıştır. Bir kurabiye kutusundaki kurabiyelerin 14'te 9'unu Kübra, 8'de 1'ini Ayfer. Şöyle Ayfer'in ağzı 1 bölü 8. 28'de 3'ünü Oğuz, Oğuz'un Oğuz'u 3 bölü 28. Geriye kalanları ise Büşra yemiştir. Büşra'nın B'si. Şu kısma dikkat edelim. Kutuda bunların toplamı kadar kurabiyelerin tümü oluyormuş. Ama bir tam kutuda oluyor. Sorunun sonunda ne diyor? Buna göre Büşra'nın tüm kurabiyelerin kaçta kaçını yediğini işlemleri göstererek buluruz. Tamamından Kübra'nın, Ayfer'in ve Oğuz'un toplamda yediği kurabiye miktarını çıkarırsak Büşra'nın kaçta kaçını, kurabiyelerin kaçta kaçını yediğini buluruz. Hamlemizi belirlediğimize göre haydi işlemleri yapalım. Öncelikle bunların toplamını alıyoruz. Paydaları eşitlememiz gerekir. Aşağıda bir çarpanlarına bakalım. 14'ün çarpanları 1 çarpı 2 çarpı 7. 8'in çarpanları, 8'in içinde 2 var değil mi? O ortak olan 2'yi ele alarak çarpanlarını yazalım. 2 çarpı 4. Zaten çünkü bir ortaklık var. Bir daha ortak bulmamıza gerek kalmayacak. 28'i ele alalım. 28 eşittir. Yine 2 ortak çarpandır. 2 çarpı 14 28'i verir. 14'ü de 2 çarpı 7 olarak açalım. 14 diye yazmayalım. 2 çarpı 7 olarak yazalım. Evet, çarpanları bu şekilde. İkiler ortak var. 7 var mı? Burada 7 yok. O zaman 7 ile bir çarpmamız gerekli. Bunu yakaladık. Buradan çarpım 56 gelir. Buradan çarpım 2 çarpı 4 8. 8 ile 7 56. 56 da burayı da eşitlerse paydalar eşit olur. 56'nın içinde 28 kaç kere var? 2 kere var, öyle değil mi? O zaman burada eksik olan çarpan 2'ymiş. 14'ü 4 ile çarparak, 8'i 7 ile çarparak, 28'i 2 ile çarparak paydaları 56'da eşitleyebiliyoruz. 9 çarpı 4'ten 36 gelir. Artı 1 çarpı 7'den 7 gelir. Artı 3 çarpı 2'den 6 gelir. Bölü paydaları 56'da eşitlendiği için 56'dır. 49 gelir. Bölü payda 56. Kübra'nın, Ayfer'in, Oğuz'un toplamda yediği kurabiyeleri bulduk. Tamamından, tamamda bir tamdı. Kübra, Ayfer ve Oğuz'un yediği kurabiyeleri çıkarınca Büşra'nın yediği kurabiyeyi buluyorduk. Bu çıkarmayı yapabilmek için paydalar eşit olmalı. Bir tamı, o yüzden 56 bölü 56 yazalım. Eksi 49 bölü 56.
56'dan 50 çıksaydı 6 kalırdı. Ancak 49 çıktığı için 7 kalır. Paydamız neydi? 56 idi. Büşra kurabiyelerin 56'da 7'sini yemiştir. Yeni bir soru. Aşağıda 4 tane oyuncağın ellerindeki kahve bardaklarının üzerinde rasyonel sayılar yazılıdır. Bu kahve bardakların birinde yazan rasyonel sayının karesi, diğerinde yazan rasyonel sayının küpüne eşit olacak şekilde iki kahve bardağını tutan oyuncak seçiliyor. Şimdi rasyonel sayılar varmış. Buraya hemen rasyoneller diyelim. Kareleri ve küpleri. Rasyonel sayılarımızı yazdık. Sırada karelerini ve küplerini almak var. Onu da yanda yapalım. 3 bölü 4 karesi eşittir 3'ün karesi yani 3 çarpı 3 bölü 4'ün karesi yani 4 çarpı 4. Buradan 9 bölü 16 gelir. 3 bölü 4'ün karesini bulduk. 9 bölü 16'ymış. Şimdi sırada küpünü bulalım. Payın küpü 3 çarpı 3 çarpı 3 bölü paydanın küpü 4 çarpı 4 çarpı 4. Buradan 27 bölü 64 gelir. Hemen küpleri kısmına yazalım karşısına 27 bölü 64. Sırada 1 bölü 27 rasyonel sayısı var. İlk önce karesini sonra küpünü alıyoruz. Payın karesi 1 çarpı 1 bölü paydanın karesi 27 çarpı 27. Onu bize vermiş soruda çok güzel. 729. 1 çarpı 1 zaten 1 gelir. Karesini bulmuş oluyoruz ve yerine yazıyoruz. 1 bölü 27'nin küpünü alabiliriz. Ancak paydadan, payı zaten 1 geliyor. Paydadan 27 çarpı 27 çarpı 27 çok büyük bir sayı geliyor. Diğer rasyonel sayılarda o kadar büyük bir sayı yok. Yani onların küplerinden gelecek büyük bir sayı yok. O yüzden bu 1 bölü 27'nin küpünü şimdilik almayı bırakalım. Çünkü eşitliği başka rasyonel sayılarda yakalayabiliriz. 1 bölü 9'un karesine ve küpüne bakalım. Payın karesi 1 çarpı 1 bölü paydanın karesi 9 çarpı 9. 1 bölü 81 gelir. 1 bölü 81. Payın küpü 1 çarpı 1 çarpı 1 bölü paydanın küpü 9 çarpı 9 çarpı 9. Pay 1 gelir. Payda 9 kere 9 81. 81 çarpı 9. 9 kere 1 9. 9 kere 8 72. Küpü 1 bölü 729'muş. Evet, birinin karesinde, birinin küpünde olan ve birbirine eşit olan hangisi? Şöyle birbirlerine eşit. O zaman seçilen oyuncaklar belli. 1 bölü 729'u veren 1 bölü 27. Bu oyuncak seçiliyor. Bir de 1 bölü 729'u veren 1 bölü 9. 1 bölü 9'un yazılı olduğu oyuncak seçiliyor. Yeni bir soru. Fındık, fıstık ve çekirdekten oluşan bir kuru yemiş paketini. Hemen bunları not alalım. Fındık, fıstık ve çekirdek. Bunların tamamı bir pakette. Paketin toplam kütlesi 25 bölü 7 kilogramdır. Hemen onu da yazalım o zaman. 25 bölü 7. Fındık miktarı 7 bölü 4 kilogram. Fındık 7 bölü 4 kilogram olan bu paketteki çekirdek miktarı fındık miktarının 7'de 1'idir. Çekirdek miktarı fındık miktarının yani 7 bölü 4'ünün 7'de 1'i. 7 bölü 4'ün ikisi olsaydı çarpı 2 derdik. 7 bölü 4'ün 7'de 1'i diyorsa çarpı 7'de 1 deriz. 7'de 1. Sadeleşmeler olur. Çekirdeğin kilogramı 1 bölü 4 gelir. Soruya devam ediyoruz. Esas sorduğu neymiş? Buna göre fıstığın kütlesinin kaç kilogram olduğunu işlemlerinizi göstererek bulunuz. Bize bunun kilogram ağırlığını soruyor. Toplamı biliyorsak, toplamdan diğer kuru yemişlerinin toplamını çıkarırsak fıstığın ağırlığını buluruz. 25 bölü 7 eksi diğer kuru yemişlerin ağırlıklarının toplamı 7 bölü 4 artı 1 bölü 4. Paydalar eşit güzel. Pay kısımlarını toplayalım. 7 bir daha 8 eder. Bölü paydamız 4'tü. Biliyoruz ki 8 bölü 4 2 eder. O zaman 25 bölü 7 eksi 2 gelir. Eşittir. Hangi sayı 1'e bölünürse bölünürsün yine kendisini verir. 2'yi 1'e bölersek yine 2 gelir. O yüzden 2 bölü 1 şeklinde yazabiliriz. Bunun temel nedenini biliyorsak bu gizli biri kullanmak işimizi çok kolaylaştırıyor. Paydaları eşitleyelim.
Paydalar 7'de eşitlenir. 25 eksi 2 çarpı 7'den 14 bölü payda neydi? 7 idi. 25'ten 14 çıkarsa 11 kalır bölü 7. Demek ki fıstığın kilogramı 11 bölü 7. Son problem sorumuzla çalışmamızı bitiriyoruz. Kırmızı araba, beyaz araba, mavi araba. Kırmızı renkteki bütün çarpışan arabaların plakasında 7 rakamı. Beyaz renkteki bütün çarpışan arabaların plakasında eksi 3x artı 6. Mavi renkteki bütün çarpışan arabaların plakasında 3x eksi 12 yazılıdır. Plakalar kırmızıda 7, beyazda eksi 3x artı 6. Mavi renkte 3x eksi 12. Birbirine çarpan arabalardaki plakaların üzerinde yazılan ifadelere çarpma işlemi uygulanarak parktaki ekrana yansıtılmaktadır. Peki öyleyse kimler çarpışıyor? Bakalım. Kırmızı renkteki çarpışan arabaların birincisi, yani 7 rakamı, beyaz renkteki çarpışan arabaya çarpar. Öncelikle 7 çarpı eksi 3x artı 6'yı bulmamızı istiyor. Kırmızı renkteki çarpışan arabaların ikincisi, yani 7 rakamı, mavi renkteki çarpışan arabaya çarpar. Yine 7 var. Bu sefer neye çarpmış? 3x eksi 12. Tamam, bunlara çarpma işlemlerini uyguluyoruz. Bizden esas istediği neymiş ona da bakalım. Buna göre ekrana yansıtılan cebirsel ifadeleri bu çarpmaları yaparak bulabiliriz. 7 çarpı eksi 3x. Eksi 3 ile 7'yi çarparsak eksi 21 gelir. Eksi 3 tane x, eksi 21 tane x olmuş olur. Artı 7 kere 6, 42 eder. İlk cebirsel ifadeyi bulduk. 7 ile 3x'i çarparız. 7 kere 3, 21 eder. 3 tane x, 21 tane x olur. Eksi 7 çarpı 12. 84 gelir. Bizden istediği diğer ifade 21x eksi 84'tür. De sorumuz bitmiş. Abone olup bize katılın.